Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan herkese merhabalar. Mutlu günler. 40+ programımızı salonumuzdan, mabedimizden gerçekleştiriyoruz. Ataşehir'deyiz. Yeni transferlerimizden Johnathan Motley bugün bizimle birlikte, her zaman olduğu gibi Defne Patır'da bu röportajda bize yardımcı olacak. Kendisinin kariyerinden, merak edilenlerden bahsedeceğiz ve Fenerbahçe'ye transfer sürecini konuşacağız. Başarılı oyuncumuzla. İlk olarak hoş geldin diyorum ailemize, Fenerbahçe'mize, Türkiye'ye. Burada olmak, Fenerbahçe'de olmak nasıl bir duygu? Buradan başlayalım. First of all, welcome to the family, to Fenerbahçe and to Turkey. What are your first feelings about being here? Oh man, I love it. It's such a great city. All the history about this team. I had some guys I know who played for the team, did some good things here, like Ekpe Yudo. So hopefully I can try to, meet that type of level. Çok seviyorum burayı. İstanbul çok güzel bir şehir. Takımın da tarihini ve geçmişini çok iyi biliyorum. Ekpe Yudo gibi arkadaşlarım vardı. Ne kadar büyük başarı getirdiklerini biliyorum. Umarım ben de aynı o seviyelere gelebilirim. Peki, hem gelecekten bahsedeceğiz ama biraz geçmişe giderek başlamak istiyorum. İlk olarak çocukluk, basketbola başlangıcıyla camiamıza, taraftarlarımıza kendisini bu anlamda tanıtmak istiyorum. Houston, Texas doğumlu. Nasıl bir çocukluk yaşadı, nelerle uğraştı gençlik, çocukluk yıllarında? We want to go back to your child years. We know you were born in Houston. How did you start getting into sports and basketball? Well, in Houston, in Texas, in the South, it's mainly like an American football sport. So I played football first growing up, and then I started getting a little taller. So I tried basketball, and my older sister also played basketball as well. So I had some people to do it in my family. And I just kind of kept going with it, I saw myself getting better and better, and I just kind of went 100% with it, and here I am today. Texas'ın güneyinde daha çok Amerikan futbolu meşhurdu. Zaten ben de onunla başladım. Ama boyum uzamaya başladıkça basketbola yöneldim. Hatta ablam da basketbol oynuyordu. Onun da yönlendirmesiyle daha çok basketbola girdim. Ve geliştiğimi gördükçe de %100'ümü vererek çalışmaya devam ederek bugünlere geldim. Peki North Shore Lisesi'nde Koç David Green'le lise hayatına da basketbola başlıyor ve orada da çok önemli başarılar elde ediyor. O dönemi nasıl bize anlatır? Koçla ilgili hem anlatmak istedikleri de varsa severek dinleriz. Your high school years in North Shore with Coach David Green, you had a lot of successes there. Can you tell us a little about that? Oh yeah, funny that I actually had two head coaches. My first 2 years I had Joe Price, and David Green was my coach for the last 2 seasons, my junior and senior season. And yeah, he was a very tough coach. He always stayed on us to make us better. He didn't care how good I was. He always stayed on me and made sure I tried to push through and get better. So I credit a lot of that to him, and also my assistant coach there, named Coach Benitez. He's actually now the head coach of North Shore. I worked out there all summer this year, so I try to stay around my roots and where I come from. But thankfully to those guys, they helped me become the player I am. Working with me every day. Extra hours after practice, before practice, those type of things, and I credit to my successes to them, beginning. Aslında 2 tane baş antrenörüm vardı orada. İlk 2 yıl Joe Price'la çalıştım. David Green'le son 2 yıl çalıştık. David Green inanılmaz beklentisi yüksek ve bizim en iyimizi çıkarmaya çalışan bir antrenörümüzdü. Hep daha iyi olmamıza çalışırdı. Kesinlikle kimsenin iyi olduğunu düşünmezdi. Daha da iyi olması için iterdi bizi. Bir de asistan koçumuz vardı, Benitez. Hatta şu an oranın baş antrenörü oldu. Onlara çok şey borçluyum. Bugüne gelmemde, ilk başta basketbolda daha başarılı olmamda, antrenörler olsun, çalışmalar olsun çok büyük katkıları var. Hatta yazın onlarla yine gidip orada çalıştım. Köklerime sadık kalmaya çalışıyorum. Çünkü oralardan geldiğim için benim için çok önemli. Peki sonrasında kolej yıllarında da Baylor'da geçirdi. Orada da yine başarılı performanslar, istatistikler ortaya koydu. Karmolan en iyi forvet ödülünü kazandı ve devamında NBA süreci istediği gibi gerçekleşmedi. Yani 3 takımda süre aldı, kadroda yer aldı ama istediği gibi olmadı, eminim ki istediği süreleri bulamadı. Bu kadar aslında başarılı hem lise hem kolej yıllarından sonra NBA'deki o istediği süreleri bulamamasını neye bağlıyor? After high school, you continued with Baylor, and things were pretty good there too.
But in the Özellikle NBA, Karl Malone en iyi forvet ödülü çok önemli bir ödül. and the Karl Malone, you got the Karl Malone Award, which is a very important thing. And after you had 3 tries in the NBA, I think, and things didn't go as you wanted probably. Can you tell us a little about that time? Yes. Well, coming out of school, when I left, I was projected to be a very high pick, but I got injured in my last game of my college career. It was in the NCAA tournament in Madison Square Garden. I didn't know I was hurt. I played the whole game, finished the whole game. We ended up losing, but then I felt some pain in my knees after the game, and I found out I tore my meniscus. I still had one more season to come back to Baylor, but I chose to, go ahead and do the NBA thing 100%. I wanted to go try myself as a professional basketball player. And so that kind of was hard, not getting drafted. I think that had a little something to do with it. I played with the Mavericks for 1 year. It was good. I played well, but I guess the team just didn't fit. It's a lot of things about the NBA, that's you have to learn. It's not all about basketball. Some other things off the court you have to, excel in as well. Relationships, building relationships with coaches and different things like that, front office people. I think that's also just as important as being a good basketball player. I'm now finding out as I get older. Yeah. So then I went to the Clippers. The Clippers, I was playing well in the G League. They sent me down for the G League. I was playing really well there. But we had just like a really good team. I had guys like Montrezl Harrell in front of me, Marcus Morris, Kawhi Leonard, Paul George. These are all like, superstar guys, guys who've averaged 20 points plus in the NBA before. So, I couldn't really, I guess get down on myself a lot. I just tried to work hard and just kind of, try to keep my head up because, guys like that, the coaches are going to trust guys like that first because they have such great experience. So I just couldn't really crack the rotation. That's kind of how it was for me. And then I tried to go to the Suns for my 4th year. I started there for a little while, then I got cut from there. And then I went to Korea for 2 months, played really well. We semifinals, almost made it to the finals there. And then I went to Loco, of course. And I think I would consider Loco my breakout year. I had a very, very good season. I was destroying Euro Cup, but then the war happened, so I couldn't finish Euro Cup. I think I had a good chance of winning Euro Cup MVP, but I still got to show myself on a level that mattered. I didn't think the G League mattered that much because I was, one of the best players there, but no one really seemed to care about it. But once I did my things in Loco, everybody started recognizing what type of player I was. So then I chose to come here and, hopefully build my talents on the EuroLeague level and show what I can do. Johnathan hızlı davrandı. Benim bütün sorularıma He's like, you answered all my questions in one. Okay, let's go step by step. NBA'deki başarısızlığın belki sebeplerinden biri, çok emin değilim ama NCAA'deki son senemde, hatta Madison Square Garden'da oynadığımız bir maçta sakatlanmışım ama sakatlandığım farkında değildim ve bütün maçı sonuna kadar oynadım. Maçın sonunda acıyı fark ettim ki menisküs yırtığı varmış. 1 yıl daha olmasına rağmen kolej takımında ben NBA'yi denemek istedim ama draft edilemedim. Çok yüksekten beklenirken draft edilmem. Mavericks'e gittim. 1 yıl orada denedim. İyiydi ama takımla bir türlü kimya oluşmadı. Bir de tabii olgunlaşınca öğrendiğim bazı şeyler var. NBA'de sadece basketbol değil ama basketbol dışında ve saha dışındaki şeyler de çok önemli. Onu öğreniyorsun. Antrenörlerle ilişkiler, ekiple ilişkiler, bunların gerçekten çok önemli olduğunu daha şimdi anlayabiliyorum. Sonrasında Clippers'a gittik. G League'deydik. Çok başarılı bir takımdaydık ve önümde Marcus Morris ve Kawhi Leonard gibi inanılmaz oyuncular vardı, süperstarlar vardı. Rotasyona bir türlü giremedim. Çünkü antrenörler daha çok onlara güveniyorlardı. O tip tecrübeli oyuncular olduklarından dolayı. Sonra Suns'a gittim. Phoenix Suns'da 4. yılımda. Orada da takas yapıldı. Çok uzun süre kalamadım. Takas yerine Kore'ye gittim. 2 ay kaldı Kore'de. Çok iyiydi, çok başarılı bir sezondu. Oradan da Lokomotiv Kuban'a gittim. Benim herhalde
Adımı daha çok duyurabildiğim, performansımı gösterdiğim, çıkış yaptığım yer Kuban diyebiliriz. Euro Cup'ta çok iyi gidiyorduk. Hatta Euro Cup MVP'si olma ihtimalim bile vardı. Ama maalesef savaşın çıkmasıyla Avrupa serüvenimiz sona ermiş oldu. Bütün her şeyi bozmuş oldu. Yani G League'deki de güzel zamanlardı ama orada kendimi bir türlü gösteremedim. Benim için Lokomotiv Kuban'ın gerçekten çok büyük önemi var. Çünkü orada kendimi gösterebildim. Şimdi de Euro League'de inşallah burada Fenerbahçe ile birlikte şansımı deneyerek performansımı göstermek istiyorum. Ben Kore yıllarına ya da Kore aylarına bir kez daha geri dönmek istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Kıta dışındaki ilk deneyim oldu. Bizim de hep sempatiyle baktığımız bir coğrafyadır. Ülke olarak da hep de merak uyandıran bir yerdir. Oradaki deneyimleri nasıldı? Hem basketbol olarak hem de yaşam olarak neler anlatabilir bize? We want to ask you about Korea because it's first time you're out of the continent and it's a very different place that we also admire. Basketball-wise and culture-wise, what kind of an experience was that? I actually love Korea. It's a great place. My team I was on, ET Land, the people there are great. I had a guy who basically helped me do everything there. His name was YJ, man. He became a friend of the family and still talk to this day. I like the culture. The food was very good for me. You know, Seoul is a huge city, so we were very close to Seoul, 30-minute drive from Seoul. So we used to spend a lot of time in Seoul, eating, you know, all types of different foods, and it was great. The people are nice. I think the basketball was good too. You know, it was kind of more so the imports who had to do more of the heavy lifting. That's kind of how they kind of do it. All the imports were big men. There were really no guard imports. So that was you know, we always match up with a good big pretty much. So it was fun playing those games. I know a lot of guys there already too. So it was fun for me. Like I said, I enjoyed Korea, but I wanted to, you know, expand my game on the world stage and you know, show what type of player I am, because I've been playing well on every level pretty much, but you know, I just wanted to be able to show on a high level what type of player I am. Kore'yi çok güzel sevmiştim. Çok güzel sevmiştim. Kore çok güzel bir yer. Çok sevdim orayı. Çok güzel vakit geçirdik. Hem ülke olarak hem de takım olarak. Takımda bize yardımcı olan YJ diye birisi vardı. Özellikle ondan bahsetmek istedi. Aile dostları olmuş. Çok her konuda destekleri olmuş. Kültürü çok güzel ve yemekler de çok güzeldi ve Seul'a yaklaşık 30 dakika uzaklıkta oturuyorduk. Sürekli oraya gidiyorduk dedi. Basketbol açısından da genelde iyi bir yerdi. Yabancı olarak genelde hep uzun transferleri vardı. Guard getirmiyorlardı dışarıdan. Onlarla match-up yapıyorduk. Eğlenceliydi ve çok keyifliydi. Ama ben kendimi dünya sahnesinde biraz daha fazla geliştirmek için hedeflerim olduğu için o değişime gitmiş oldum. Avrupa'ya gelmeyi tercih etti bu anlamda da. Kuban'la başladı. Hazır basketbol dışında, saha dışında konuşurken araya bir de İstanbul'u da sormak istiyorum. Daha yeni geldi. Çok alışamadı eminim ki antrenmanlar vesaire. Sen de o detaylara çok daha hakimsindir. Ev bakma süreçleri vesaireler de var bildiğim kadarıyla, ama şu ana kadar kaldığı süre itibariyle ilgisini çeken, ilginç gelen, farklı gelen, onun için enteresan olan şey ne ülkemizde, İstanbul'da? Again, out of basketball. Olumlu olumsuz bu arada, yani ne söylemek istersen. Istanbul. Although you haven't been able to see it yet because you just came, we look for houses and then we have practices and things like that. So far in the time you've been here, positive or negative, what is the most interesting thing you saw here? For me, I think coming from Russia last year, I think here the people are just so nice to me. I think that's one of the things that stand out to me, like the way they treat you, the respect, and just, you know, just being genuinely good people. I think Turkish people are really genuinely good people, and that's kind of my experience so far. Şu anki tek tecrübem diyebileceğim, hani Rusya'dan geldikten sonra Türklerin ne kadar iyi ve misafirperver oldukları, çok saygılılar ve bizlere çok iyi davranıyorlar. Peki, Kuban'da oynadığı dönemde koçumuz Itudis'te karşı mücadele etti. Bugün geldiğimiz noktada ama aynı takımda yer alacaklar. Eminim ki bu süreçte koçla da bir görüşmesi, konuşması olmuştur. Sezon başında çünkü ilk açıklanan transferlerimizden birisiydi
kendisi. Bu görüşmeyle ilgili detay vermek isterse neler söylemek ister? Koçla ilgili yorumunu merak ediyorum. Playing in Kuban, Itudis was one of your rival coaches in the Russian league with being in CSKA. And you were one of the first transfers to come to Fenerbahce after the coach had decided to come here. If it's not too private, can you tell us about any dialogues you had about talking about coming here? You probably talked with him too. Oh yeah, definitely. Yeah, I definitely saw him a lot. We played a playoff series against them, plus the 2 regular season games you play against. So definitely saw Itudis a lot. And we just had some talks about what type of player I was, because I think my play style is a little different from modern big men. I would kind of say I'm a hybrid 5'4", that's kind of what I say, who likes to handle the ball, I'm a good playmaker for my size. Most big men in your league don't really do that. They kind of just rebound, dunk, protect the paint. I'm a little different from that. And we basically just talked about highlighting the things that I'm good at rather than trying to make me play like somebody I'm not, you understand? So I think that was most important for me because I'm comfortable in doing what I do, and I think I would play the best, playing like Johnathan Motley. So he kind of highlighted those things and reassured me that I can be Johnathan Motley, and he would let me be me. So. Çok fazla görüşüyorduk zaten Rusya'daki ligden dolayı, hem normal sezonda hem de playofflarda çok karşı karşıya geldik. Burayla ilgili de görüşmemizde benim ne tip bir oyuncu olduğumu çok konuştuk. Genelde uzunlar, rebound olan, smaç yapan veya boy alanını koruyan oyuncular oynuyor ama ben biraz daha hibrit 4 ve 5 oynuyorum ve aynı zamanda da oyun kuruculuğum da var ki uzuncularda pek olmayan bir özelliktir. Ve Itudis de zaten bunları ortaya çıkartmak istediğini söyledi ve buraya geldiğinde sen olarak, Johnathan Motley olarak oynayabileceğimi söyledi. O yüzden elektrik ve frekans da uyuşmuş oldu bu durumda. Evet, hem saha içine de ben de girecektim ama pasör özelliğinden, biraz oyun kurucu özelliğinden de bahsetti. Şunu sormak istiyorum, özellikle lise yıllarında hep 4-5 pozisyonlarında mı oynadı yoksa daha kısa 3 numarada da oynadı mı? Çünkü uzun rotasyondaki oyunculara baktığımız zaman genellikle genç yaşlarda, altyapılarda biraz daha 2-3 numaralarda oynadıklarını görüyoruz ki o pasör özelliklerini, oyun kafayı kaldırıp pozisyon bilgilerini aslında orada kazanıyorlar biraz. Böyle bir durum mu oldu yoksa farklı bir açıklaması olur mu? When we look at like big men, usually in their previous years, like in the high school years, we all see that all of them, most of them play 2-3 positions, and they get like the playmaking capabilities of passing the ball and reading the game. Were your high school years also like that? Is that where you get that from? Yes, kind of, sort of. I've been always been able to, dribble the ball. That's kind of the player I kind of wanted to make myself. I never wanted to have, a glaring weakness. I always wanted to be able to do everything at a pretty consistent rate, and that's just kind of the way I built myself as a basketball player. I want to be able to dribble, shoot, pass. Right. Biraz da öyle. Ben basketbolcu olarak sadece bir konuda iyi olmak istemedim. Aslında her konuda bir yeteneğimin olmasını istediğim için kendimi o şekilde inşa ettim ve bugüne çalıştım. Hem dribble yapayım, hem pas vereyim, hem diğer pozisyonların gerektirdiği şeyleri yapabileyim diye. Hem 4 numara hem de 5 numara hücumunda çok iyi olduğunu biliyoruz. Peki işin savunma kısmına geldiğimizde hangi pozisyonda kendisini daha rahat hissediyor? We know you're great fark etmez mi diyor. in offense when it comes to 4 or 5 positions, but when it comes to defense, which position do you feel more comfortable in, or it doesn't matter for you? For me, I like more so switching. I like switching and guarding the ball more so. To me, but I can do a little bit of everything. But to me, my best is like being able to switch out, guard the outside of the perimeter, and being able to do those type of things. Aslında switch savunmayı seviyorum. Perimetrenin dışına çıkıp her şeyden biraz yapmayı sevdiğim için switch yaparak savunma yapmayı seviyorum. Peki buraya gelmeden önce koçla konuştuğunu biliyoruz, zaten söyledi. Peki herhangi bir başka bir isimle konuştu mu? Basketbol camiasından, dünyasından Ekpe ile yakın olduğunu bahsetti. Bununla birlikte yine kolej yıllarında Freeman'le Bursaspor'da daha önce forma giydi ülkemizde. Onunla bir görüşmesi oldu mu ya da herhangi başka bir isimle görüşmesi oldu mu? When it was official that you were going to come to Fenerbahce, or when you were in the talks of it, did you talk to anybody about Istanbul and how Fenerbahce was? Like you said, Ekpe and maybe Freeman, you also played with him, the guy in Bursa.
Did you get any like information from them before coming here, just to understand? Yeah, a little. You know, Al Freeman also played with Ceska last year, so I asked him about how Coach Isutis was, and you know how he likes to run things. And Istanbul, we've been here a couple times with Loco. We played a couple friendly games here, and you know we also have the FIBA breaks. I came to Istanbul on like 2 of my FIBA breaks, so I spent some time here. So I love Istanbul. Okay. İstanbul'u çok seviyorum. O FIBA pencereleri olduğunda, biz liglere ara verildiğinde İstanbul'a da gelip gezme fırsatım da oldu aslında. O yüzden burayı çok seviyorum. Tabii ki konuştum, birkaç kişiyle de bilgi aldım. Özellikle who was the friend you said you got information about Itoudis for Ceska? Al Freeman. Freeman'dan Ceska ile ilgili bilgi almış. Peki forma numarası 0 bu sezon itibariyle ama geçmiş yıllara baktığımızda kolej yıllarına 5 numarayı giydiğini görüyoruz. İşte Kuban'da, Kore'de 6 numaralı forma. Kendisiyle sağlık kontrolünde sohbetimiz olmuştu. Burada kameralar karşısında da bunu aslında söylemesini isteyeceğim. 0'ı istemiyordu aslında. 6 numaralı formayı istiyordu. Detayı kendisinden alalım. About your jersey number. He said you guys talked about it in the medicals, but he wants to talk about it in front of the camera too. You played with 5 and you played with 6, and actually you didn't want 0 in the beginning. You wanted 6, I think, right? Yeah. Can you tell us a little about the story? So 5 is kind of like special to me because of Baylor. You know, I made a lot of history with that number. You know, I did a lot of things at Baylor that no one's ever done before. So I think that's like very important to me. You know, standing out as a player. You know, making history. You know, you always want your name in the record books for something. So I think that's pretty cool. You know, the first to win an individual award. I think no one at Baylor has ever done that before. I think I have like the most Big 12 Player of the Weeks in school history. The first All-American in school history, so it's pretty cool doing those type of things, and that's why 5 is special to me. And 6 was my number when I started my professional career, so I always liked 6. You know, just kind of symbolizing, you know, you're a pro basketball player. That's kind of what it means to me, and I did some good things in it. So and when I came here, I seen 6s up there in the rafters. So so I had to choose something a little different. I wore 0 in Korea. So I was like, you know, just keep it going. You know, I'm a little superstitious, you know, so I was like, I play well in 0, so I think I should play well here in 0 too. Okay. 5 benim için çok özeldi çünkü basketbolla ilgili tarihimin en önemli parçalarından bir Baylor'daki numaramdı. Çok fazla başarım oldu ve tarih kitaplarına girecek şeyler başardık hatta o numarayla. Aldığım o bireysel büyük ödül artı her haftanın en iyi oyuncusu gibi All-American ödülleri, birçok şeyim var 5 numarayla. O yüzden o çok özeldir. 6 numarada profesyonel basketbol kariyerimin numarasıydı. Onu sembolize ediyor. Onunla aslında devam etmek istemişim ama yukarıya baktığımda 6 numarayı görünce tabii ki olamayacağını öğrendim. 0'da Kore'de giydiğim numaraydı. Batıl inancım biraz kuvvetlidir. 0'la çok güzel şeyler yaptığım için onunla devam etmek istedim. Peki herhangi maç öncesi totemler olur mu? Do you have like any special totems and things you do before a game? No, nothing special. I just have like a certain workout routine I do to get my body ready. But that I've been doing for a while, so that's probably it. Okay. Nothing's crazy. Yeah. We have so many crazy things here. I know. I bet. Yeah. Sadece bir vücudumu hazırlama rutinim vardır, egzersiz rutinim. Yoksa çok özel, değişik bir şey yok. Peki NBA'de mücadele etti, Kore'ye gitti, Avrupa arenasında Euro Cup'ta mücadelesi var yine. Oldukça da önemli istatistikler yakaladı orada. Lokomotiv Kuban'la yine başarılar derken Avrupa kıtasının en önemli organizasyonu EuroLeague. Kendisi neler bekliyor acaba? Neler düşünüyor EuroLeague ile ilgili? You went through so many successes from your high school to college to Euro Cup and then in Korea, and now you're in the highest basketball organization, EuroLeague. What are your thoughts about EuroLeague and your expectations here? It's a great league filled with great players, and I just kind of want to etch my name into that, you know, and show what I can do on the world stage. You know, that's just kind of my whole thing. You know, proving to myself who I am, and proving that all the work pays off. You know, I work very hard. A lot of hours in the gyms in the summer, 2-3 times a day, and you know, it's nice to see that pay off.
Çok harika bir lig ve müthiş oyunculardan oluşuyor. Ben de adımı yazdırmak istiyorum tarihe bu ligde, dünya sahnesinde. Ve ne kadar çok çalışmanın nerelere getirebileceğini kendime kanıtlamak adına kanıtlamış oldum aslında. Çok güzel bir duygu. Bugün salonumuzda şu anda boş burası ama yaklaşık 2 ay sonra, 1,5 ay sonra dop dolu tribünlerde birçok zorlu mücadeleye çıkacaklar. Eminim ki transfer açıklanmadan önce o süreç itibariyle de özellikle sosyal medyadan taraftarlarımızdan birçok destek mesajı almıştır. Ki transfer açıklandıktan sonra da sayısı artarak o destek mesajları gelmiştir. Bunlarla ilgili neler söylemek ister? Taraftarlarımıza mesajı nedir? Son sorumuz da bu olsun. Right now we're in an empty gym, but in 2 months this gym is going to be packed and we're going to be playing some really tough games. When it became almost official and then official, I'm sure our fans reached out to you through social media. We have a really big fan base and they love our players. How was their support and what would you like to say about them? Oh man, the fans is great. They definitely, tell me some things about the team and what they want to see from me. So they're very vocal, and I like it though because I haven't really played for a fan base like this. We had Baylor. It was pretty packed out, but I heard this place is like another level. So I'm excited to play in front of these fans and receive some of their energy. You know, I think for me playing in packed gyms is an energy boost for me. I kind of do my best when it's gyms like this. So being able to play like this every night, I think it'll be good for me as well. İnanılmaz bir tabii ki iletişim oldu ortaya çıktığında ve resmi olduğunda. Fenerbahçe'yi anlatan mesajlar, benden neler beklediklerini ve neler görmek istediklerini ve destek veren birçok mesaj aldım. Baylor'da da çok güzel bir taraftar kitlemiz vardı ve bu bana inanılmaz enerji veriyordu ama buranın başka bir seviye olduğunu biliyorum. Ne kadar dolu olursa salonlar o kadar enerji olacağını biliyorum ve çok iyi geliyor performansımıza. Peki, keyifli sohbeti için teşekkür ediyorum kendisine. Yaklaşan sezonda da başarı dileklerimi iletiyorum. Her şey gönlünce istediği gibi olur. Sonu da şampiyonluklarla, kazanılan karşılaşmalarla ve kupalarla biten bir sezon olmasını diliyorum. He thanks you for this nice chat we had and wishes you the best of luck in all the games and hopes it ends with championships in the end. Thank you. That'd be great. Defne, sana da çok teşekkür ederim her zaman olduğu gibi. Ne demek? Röportajımızda bize destek verdin. Johnathan Motley ile birlikteydik. 40 artı programımızı salonumuzda, mabedimizde gerçekleştirdik. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.